Safer ayının 13. gününde, kuşluk vaktinde şehri İstanbul içinde azim bir zelzele vâki oldu. Nice minareler yıkılıp harap oldu. Cennet vatan Türkiye'de, dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Yurdumuzun %92'sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun %95'inin deprem tehlikesi altında yaşadığı bir gerçektir. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olmuştur. Gelecekte de yurdumuzda olacak depremlere hazırlıklarımızı yapmazsak, büyük can ve mal kaybına uğrayacağımız bir gerçektir. 6 Şubat 2023'te yaşadığımız depremle birlikte, deprem gerçeğiyle tekrar karşı karşıya kaldık. Bu depremin ardından depremle ilgili merak edilen sorular daha sık sorulmaya başladı. Depremi daha iyi anlamak, sonuçlarını daha iyi kavramak için dünyada ve Türkiye'de olan depremleri hatırlamalı ve ibret almalıyız. Sizi şaşırtabilir ama her yıl dünya üzerinde 500 bin deprem meydana gelmekte. Ama bu depremlerin hepsini hissetmemiz mümkün değil. Ancak 100 bini hissedilebilirken, 100'e yakını ise hasara yol açabilecek kadar şiddetli olmaktadır. Dünya tarihindeki en şiddetli deprem 22 Mayıs 1960 tarihinde Şili'de yaşanmıştır. 9,5 büyüklüğündeki deprem sonucu 1655 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 1000 kilometrelik alanda etkisini gösteren deprem 2 milyon kişiyi evsiz bırakmıştır. Deprem sonucunda oluşan tsunami, Hawaii, Japonya ve Filipinlere kadar ulaşmış, birçok insanın ölümüne sebep olmuştur. Bugüne kadar kaydedilen en uzun süreli deprem 26 Aralık 2004 tarihinde Endonezya'nın Sumatra adasında meydana gelmiştir. 9,1 büyüklüğünde olan ve yaklaşık 10 dakika süren depremde 230 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Ama depremin sonuçları bununla kalmamış, deprem sonucu oluşan dev dalgalar 14 ülkeyi vurmuştur. Deprem ve tsunami nedeniyle 1 milyon 700 bin kişi evsiz kalmıştır. Dünyanın aktif deprem kuşaklarından Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde de yıkıcı depremler yaşanmıştır. Aletsel ölçümlerle deprem kaydı yapılmaya başlanan 1900 yılından itibaren bugüne Türkiye ve çevresinde çeşitli zamanlarda 6 ve üzeri büyüklüğündeki 231 deprem olmuştur. Ülkemizdeki en şiddetli deprem 26 Aralık 1939 tarihinde Erzincan'da olmuştur. 7,8 büyüklüğündeki deprem sonucu 33 bin kişi hayatını kaybetmiştir. 52 saniye süren depremde 100 binden fazla bina yerle bir olmuştur. Türkiye'de deprem denince akla ilk gelen depremse şüphesiz 17 Ağustos 1999'da merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova şehirlerinde büyük yıkımlara yol açan Marmara depremidir. 7,4 büyüklüğündeki depremde 17 binden fazla insan hayatını kaybetmiş, 500 bin kişi evsiz kalmıştır. Nil Vadisi, Lut Gölü, Amik Ovası, Maraş arası deprem bölgesidir. Bu sebeple Kahramanmaraş'a Arapça titreyen yer anlamındaki Meraş denildiği söylenir. 1513 yılında Kahramanmaraş'ta 7,4 veya daha fazla olduğu tahmin edilen depremin büyük yıkımlara sebep olduğu, Kahire'den bile hissedildiği bilinmektedir. 1513 depreminden 510 yıl sonra 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kaydedilmiş en büyük depremi olan 7,8 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremi, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da da etkisini göstermiştir.
Depremde 50 binin üzerinde insan hayatını kaybetmiştir. Depremin ardından toplam 11.020 artçı deprem meydana gelmiştir. Depremden hemen sonra devlet ve millet seferber olmuş, AFAD ve STK'ların arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaşmış ve arama kurtarma faaliyetlerine başlamıştı. Sadece Türkiye'de değil, Türkiye dışında yaşayan Türklerden de bölgeye yardım yağmıştı. Bunun dışında 88 ülkeden 9.000'in üzerinde arama kurtarma personeli deprem bölgelerine sevk edilmiştir. Onlarca ülke ilk yardım malzemesi, teçhizat, sağlık ekibi göndermiştir. Tüm bu çabaların sonucunda binlerce insan kurtarılmıştır. Arama kurtarma ekipleri büyük mucizelere tanıklık etmiş, enkaz altından günler sonra insanlar canlı bir şekilde kurtarılmıştır. Bütün bunların yanında bu felaketin unutulmaması, gelecek kuşaklara aktarılıp ibret alınması için İlim, Kültür, Tarih Araştırmaları Merkezi ve Devre Alem Belgesel Ekibi olarak depremin ilk haftası Hatay'a gittik. Dev bir enkaza dönen Hatay'ın bu hali yüreğimizi sızlattı. İnsanların mutlu mesut yaşadığı tarihin canlı şahidi kadim şehir Hatay'dan geriye pek bir şey kalmamıştı. Çok değil, 9 ay önce Hatay'a gelip bu şehrin güzelliğini kayıt altına almıştık. O anları düşününce yüreğimiz daha da sızladı. Hatay Medeniyetler Şehri, Vakıf Şehri, Tarih Şehri, Habibi Neccar Şehri, Kültür Şehri ve şu anda Antakya'nın kalbinin attığı, Kur'an-ı Kerim'de Habibi Neccar diye ifade edilen, Yasin-i Şerif'te ismi geçen Habibi Neccar Camii önümüzde. Kültürler Şehri, Hoşgörü Şehri adını veren cami ve kilisenin olduğu yer. Hemen ileride de sinagog var. Ve bu önemli yer bugün depremden sonra bu hali aldı. Gerçekten içler acısı durum. Daha sonra mübarek Ramazan ayında İlim, Kültür, Tarih Araştırmaları Merkezi ve Devre Alem Belgesel Ekibi olarak Kahramanmaraş'a gittik. Ramazan çadırında depremzedelerle iftar açıp depremin merkez üssü Pazarcık bölgesinin içler acısı durumunu kayıt altına aldık. Merkezden uzak olan köylerin ve depremzede çocukların unutulmadığına şahit olduk. Tüm acı ve yıkıma rağmen çocukların yüzlerindeki sevinç, umudun bu toprakları terk etmediğini bize gösterdi. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesine bağlı bulunduğumuz bu bölge dağların eteğinde Kazanlıpınar köyü ve 21 insana mezar olan evlerin bulunduğu yerdeyiz ve şu anda çalışmalar var. Kahramanmaraş'ın ardından ekip olarak depremde çok büyük hasar gören Adıyaman'a geçtik. Adıyaman merkezdeki depremzedeleri ziyaret edip AFAD merkezinde yetkililerle görüştük. Bu görüşmeler sırasında depremzedelerin ihtiyaçları hakkında bilgi aldık. Adıyaman bölgesine yardım gönderilmesine vesile olduk. Adıyaman'dayız. Depremin en çok hasar aldığı bölgelerden birisindeyiz. Burası Adıyaman, önemli ve gündemdeydi günlerce. Adıyaman'dan sonraki durağımız Gaziantep oldu. Depremde büyük hasar gören Gaziantep Kalesi'nin çevresini ziyaret ettik. Kalenin durumu içleri sızlatsa da bu kadim şehirde hayatın hala devam ediyor oluşu kalplerde buruk bir sevince sebep oldu. Şimdi de Gaziantep'teyiz ve şu an Gaziantep Kalesi'nin önündeyiz. Arkamız Gaziantep Kalesi. Türkülere konu olan, destanların yazıldığı, mücadelelerin verildiği kültür ve medeniyet tarihimizin ihtişamlı geçmişinin olduğu Antep Kalesi önlerindeyiz.
Ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov gün olur asra bedeldir. 17 Ağustos 1999 Marmara depremin merkez üssü Kocaeli Gebze'de yaşadım ve gece o deprem sarsıntısıyla uyandığımda Körfez üzerinde bir kızıllık, binalar ve daha sonra dışarıya çıkışımız ve bölgeden günlerce haber veremeyişimiz. Sonra gazeteci ve belgeselci olarak deprem bölgesini karış karış gezip arşivler, bilgiler ve belgeler topladığımda Cengiz Aytmatov o sözüne şunu söylemiştim. Gün olur, saniyeleri, asır olur saniyelere bedel. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremse asırlara bedel. 500 yılda bir yaşanan bir depreme canlı şahitlik yaptık. Tebrizli şair Hamit Ahmetzade ise Kahramanmaraş depremiyle ilgili duygularını ve çektiği acıyı mısralar vasıtasıyla destansı bir şekilde aktarmayı tercih ediyor. Kahramanmaraş ve 10 büyük şehrimiz 2003'ün zelzilesinde büyük hasaret gördü. 50 bindən çox insan həlak oldu. Bu depreme əsrin fəlakəti ad verildi. Zəlzələ. Dedem deyərdi bu sözü, yer altının var öküzü, silkələləndə buynuzu, onda əyandı zəlzələ, vay nə yamandı zəlzələ. Sanki öküz silkələnib, aləmə dəhşət ələnib, Kahramanmaraş qana bələnib, əlləri qandı zəlzələ, vay nə yamandı zəlzələ. Sanki olub ahir zaman, qiyamət oldu bir güman, batdı getdi yaxşı yaman, varlığı dandı zəlzələ, vay nə yamandı zəlzələ. Bir yanı qar, biri yağış, yay getməmiş yetişdi qış, qış da kəsir, sanki qılış, oxdu, kamandı zəlzələ, vay nə yamandı zəlzələ. Çağır gəlsin Azərbaycanı, yaman gündür arxam hanı, gəlir yıxır dudmanı, gör nə zamandı zəlzələ, vay nə yamandı zəlzələ. Sağ olasın. Devri Alem belgeselini yapan Sayın Üstadım İsmail Kahraman müellime ithaf oldu. Asırların felaketi Kahramanmaraş depreminin yaraları hala tazeyken gözler İstanbul'a çevrildi. İstanbul'da deprem olacak mı diye değil, ne zaman olacak diye düşünmemiz gerekiyor. Çünkü İstanbul geçmişten bugüne sürekli olarak depremlerle imtihan olmuş, güçlü ama yorgun bir şehir. Bu uğurda İstanbul'da olan depremleri hatırlamalı, olacaklara hazırlanmalı ve Kahramanmaraş depreminde yaşadığımız yıkıma benzer bir yıkımın İstanbul'un başına gelmemesi için elimizden geleni yapmalıyız.